Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın merakla beklediği dev maça 4 gün gibi kısa bir süre kaldı. Bu maçı Anthony Joshua mı kazanacak, Alexander Usyk mi kazanacak? Boks hayranları bunu merak ediyor. Tabi bunun öncesinde de çok önemli bir konu var her iki boksörü de ilgilendiren. Özellikle de ringden zaferle ayrılması için bu konu çok önemli. Biraz ben bu konuya açıklık getireceğim ve sonrasında da Anthony Joshua'nın açıklamaları var ve o açıklamayı da size okuyacağım. Bu konuyla ilgili de size şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle eğer ki bir boksörün mental olarak yani kafa olarak maça hazır olup olmadığını anlamanız için özellikle de boksun içerisinden gelmeniz gerekiyor ve o boksörün gözlerine baktığınızda aynı duyguları yaşamanız gerekiyor. Yani hissetmeniz gerekiyor. Tabii ben de bu işin içinden gelen birisi olarak Usyk'e de baktığımda, Anthony Joshua'ya da baktığımda bazı şeyleri görebiliyorum ve anlayabiliyorum. Tabii böyle büyük maçlara iki boksör de yaklaşırken Dunuksun bir hava alır üzerine. Zaten görürsünüz böyle Dunuksun dururlar. Her iki boksör de öyle böyle nasıl söyleyeyim kabuğuna çekilmiş ve maçı düşünürler. Üzerlerinde de o hava gözükür. Şimdi ben Alexander öncelikle mental olarak Alexander Usyk maça hazır mı? Alexander Usyk'ten başlayacağım ve sonrasında Joshua'ya geçeceğim. Joshua'ya da geçmeden önce Joshua'nın mental olarak hazır olup olmadığını zaten Anthony Joshua'nın açıklamasından sonra sizler de anlayacaksınız. Özellikle de Usyk'ten başlayayım. Usyk'te ben şunu görüyorum gözlerine baktığımda. Gerçekten Usyk mental olarak çok yorgun ve maça sanki hazır değil. Çünkü şöyle geçmişte yaptığı o kadar çok maç yaptı ki Usyk ve artık yorulmuş ve maça da sanki çok hazır değil, böyle çok istekli değil gibi gözüküyor ve bunu görebiliyorum onun üzerinde. Tabii Anthony Joshua da İngiltere adına dövüşen bir boksör ve İngiltere'ye Anthony Joshua'nın bir nevi evine gidiyor, ortamına gidiyor. Tabii şunu da çok iyi biliyor. Orada puanla kalırsa işinin çok zor olduğunu biliyor ve puanlamaya bırakmaması gerekiyor. Büyük bir ihtimal bırakmayacaktır da. Kafası bu konuda çok karışık. Hani puanlamaya kalırsa işte maçı vermezler veya ona verirler gibi. Bu yüzden de belki çelişkide kalabilir. Ama gerçekten ben onun üzerinde şu havayı görebiliyorum. Yani maçı çok fazla düşünüyor. Maçı çok fazla yaşıyor. Bu da ona sanki bir nevi yıpratıyor gibi. Hani alabilir miyim, kaybeder miyim? İşte kariyeri açısından bu maçı kaybedersem ne olur? Tabii böyle büyük boksörler yani büyük maçlara çıkarken de bunları düşünür. Ama dediğim gibi geçmişin verdiği bir yorgunluk şu anda o Usyk'ün üzerine tam oturmuş gözüküyor. Tabii maçta göreceğiz. Her şey mesela bazı boksörler olur. Böyle baktığınızda hani hiç isteksiz gözükürler. Zaten örnek vereyim. Arabaya otururken son izlediğim videolarına bakıyorum. İşte konuşmalarını, antrenmanlarını takip ediyorum. İşte sanki çok ağırlaşmış, biraz hız olarak da yavaşlamış. Üzerinde sanki bir yük var gibi. Ama tabii bu ringe girmeden de net bir şey söyleyemeyiz. Sadece benim gözlemlerime dayalı ben bunu gördüm Alexander Usyk'te. Tabii ringe girer, Alexander Usyk devleşir. Çok farklı bir Usyk görürüz. Belki kendini gizliyordur. Bunu da bilemeyiz. Tabii boksta her şey mevcut. Bunlar olması gerekiyor. Herkese açık kart oynayamazsınız. Çünkü karşınızda dünyanın en iyi boksörlerinden bir tanesi Anthony Joshua var. Ona karşı da bir takım gizli silahlarınız olması gerekiyor. Belki de Usyk kendini gizliyor, bunu bilemiyoruz. Maç gecesi, maç akşamı göreceğiz. Anthony Joshua'ya gelirsek, Anthony Joshua'nın öncelikle Usyk'le ilgili ben size açıklamasını okuyayım. Sonrasında da tekrardan nasıl söyleyeyim
Usyk'in mental olarak maça hazır olup olmadığını da siz de zaten karar vereceksiniz. Usyk'e bir soruluyor. En zorlu rakip olup olmayacağını soruyorlar Usyk'in. Joshua yaptığı açıklamada %100 olacak diyor. Yani %100 en zor rakiplerimden birisi olacak diyor. Asla vurulmak için kırtasiye olmadığınız anlamına gelir. Hareket önemlidir diyor. Hareketli olacağını biliyor. Olması gerektiğini biliyor. Çünkü hareketli olmazsa Usyk'i yakalayamaz. Konsantrasyon, yumruk atmak, istediğinizde kilitlenirsiniz. Sonra bir hamle yaparsınız. Beynin çalıştığından emin olmalısın. Bu zihinsel olarak yorucu olabilir. Bu yüzden 12 round için konsantre olabilmek için zihni keskinleştiriyorum. Ayrıca sadece bir kez değil 4 kez yumruklama yeteneğine sahip olma pratiği yapıyorum. Konsantre ol, acele etme, onu sıkıştır. Usyk'in açıklamaları devam ediyor. Beyin için bir savaş, önünde ne olduğunu bilmek ve bununla nasıl başa çıkacağını bilmek. Yani bu mental olarak, yani psikolojikmen o savaşı kazanman gerekiyor. Ya agresif olabilirsin, onu köşeye sıkıştırabilirsin, her şeyi ona fırlatabilirsin ya da acele etmeyin, akıllı olun, sonra onu knockout edin. Yani şu, presi dövüşen boksörler var, rakibini boğan, böyle her yerden yumruk vuran. Bir de rakibini bekleyip sakin bir şekilde onu fırsatını bulduğunda vurup knockout eden, aynı Floyd Mayweather, Canelo gibi boksörler. Yani Anthony Joshua'nın da dediği bu. Tabi açıklaması devam ediyor. Antrenmanı ve zindeliği hakkında Joshua şunları ekledi diyor. Kiloma bakıyorum ama kilo vermeye çalışıyorum çünkü ben bir ağır sikletim. Eğitimimi uyarlıyorum. Çok fazla tecrübe kazanıyorum diyor. Boks her zaman ne yıllarca da yapsanız her maç bir tecrübe, her yaptığınız antrenman sizin için bir tecrübe. Bu yüzden boks, hani yıllardır ben boks yapıyorum. İşte 20 yıldır, işte 21 yıldır. Boksta şu var arkadaşlar. Ne kadar yaparsanız o kadar tecrübe kazanırsınız. Hani ben boksu biliyorum yok. Ben tecrübeliyim yok. Yani her maç bir tecrübedir. Uzun zamandır iyi dövüşçülerle savaşıyorum. Onları inceledim ve eğitim kamplarını öğrendim. Vücudumu belirli dövüşler için nasıl koşullandıracağımı öğrendim. Bu dövüş için trim arıyorum. 12 roundluk bir dövüşçü olan bir adamla dövüşüyorum. O yüzden kaslarım oksijen için çığlık atarken oraya hantal bir şekilde girmem aptallık olurdu. Yani şu, Anthony Joshua'nın zayıf gördük, biraz daha kilolarını vermiş. Yani hantal bir şekilde ringe gelseydim diyor, bu bir aptallık olurdu. O yüzden önce fiziğini düzeltmiş. Yani fazla kilolarını vermiş. Ve sonrasında devam ediyor. Bu kampta 15 roundluk bir dövüşçü gibi antrenman yapıyorum. Savaşmak için iyi durumda olacağım. Bu anahtardır. Yani 12 round değil de 15 round antrenman yapıyorum ve 15 round dövüşecekmiş gibi çalıştım ve iyi hazırlandım diyor. Bu şekilde antrenman yaptığında ne olur? Vücudun uyum sağlıyor ve doğal şeklini alıyor. Aldığı şekil bu. Yani vücudum diyor iyi bir durumda ve gittikçe gelişiyor diyor. Yani sonrasında birçok kişi Usyk'in Joshua'ya rakip edip ünvanlarını alarak paraya karşı birleşme umutlarını sona edebileceğine inanıyor. Ukrayna'nın tabi Tony Bilev'in Joshua ile ilgili bir açıklaması var. Tony Bilev Joshua'nın kariyerinde asla bir sonraki rakibinden daha iyi bir boksörle karşılaşmayacağını vurguladı. Yani Usyk'ten daha iyi bir boksörle karşılaşmayacak diyor Tony Bilev. Bu Anthony Joshua'nın kariyerindeki karşılaşacağı en iyi boksör olacak dedi. Usyk kariyerindeki Anthony Joshua'nın karşılaşacağı en iyi boksör olacak. Konu doğal ve saf boks olduğunda Alexander Usyk Anthony Joshua'nın karşılaşacağı en doğal boksör. Yaptıklarına inanılmaz. Bunu göz önünde bulundurursak o gerçek bir ağır siklet değil. Yani Usyk'in gerçek bir ağır siklet olmadığını düşünüyor. Herkes devam ediyor. Evet, o bir yarı siklet ama o şimdiye kadar eldiven takmış en büyük kruvazör diyor. İyi boksörlerden birisi diyor. Dolayısıyla inanılmaz bir yetenekle geliyor.
Ancak boksta ağırlık bölümlerinin bir nedenden dolayı var olduğunu düşünüyorum. 7. 8. ve 9. turlarda gelin neden gerçek bir ağır siklet olmadığını öğrenecek. Yani 8. 9. roundda diyor Anthony Joshua ona gerçek bir ağır siklet olduğunu hissettirecek ve de diyor o da şunu görecek, ağır siklet olmadığını görecek diyor Tony Blair. Alexander Usyk. Bence Anthony Joshua'nın hızı, gücü ve azmi Alexander Usyk'i yakalayacaktır diyor. Hızı, gücü diyor. Azmi diyor Alexander Usyk'i yakalayacak diyor. Keşke arkadaşlarımla savaşmayı bıraksa, çünkü onu desteklemek istiyorum. Onun büyük bir hayranıyım ve çocuğa çok saygı duyuyorum. Ama o sadece arkadaşlarımla savaşmaya devam ediyor. Bu yüzden onu destekleyemem. Tony Blair diyor, onun diyor hayranıyım diyor. Onu da diyor çok saygı duyduğum bir boksör diyor. Ama diyor arkadaşlarımla dövüştüğü için diyor onu destekleyemem diyor. Onun da açıklamaları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu bir kez daha gördük. Anthony Joshua mental olarak benim gözlemlediğim şu: bu maça hazır. Gerçekten hazır bu maça. Ve Anthony Joshua'nın da zaman zaman ben zaten onu takip ediyorum. Sözlerini, konuşma tarzını, tabi dünyadaki bütün boksörleri takip ediyorum. Anthony Joshua'nın gerçekten çok akıllı açıklamaları var. Bilgi dolu açıklamaları var ve çok da akıllı bir boksör. Gerçekten ringde aklını kullandığı zaman ve iyi bir antrenman dönemi geçirdiği zaman, kamp dönemi geçirdiği zaman benim şahsi fikrim kolay kolay ona yenebilecek bir boksör yok. Ama dediğim gibi iyi çalışmadığı zaman, mental olarak da maça hazır olmadığı zaman onu her boksör geçebilir. Ama mental olarak ve iyi bir kamp dönemi geçirdiği zaman rakiplerin işi gerçekten Anthony Joshua karşısında zor. Mental olarak bu maçta ben Anthony Joshua'yı daha hazır görüyorum. Zihinsel, fiziksel ve her konuda. İnşallah ben yanılırım. Usyk daha farklı çıkar ama kolay kolay boksta bu işin içinden gelen birisi olarak çok az yanılırım. Bu maçta da göreceğiz. Çünkü Anthony Joshua kendi evinde seyircisi önünde çok iyi dövüşebilen bir boksör. Seyircinin desteğini alıp, arkasını alıp Usyk de orada tabii yoğun bir baskı altında olacak taraftarların. Ama Usyk gibi boksörler, Joshua gibi boksörler bu şekilde maçlara, büyük maçlara zaten daha önce yaptıkları için böyle taraftarları, büyük taraftarların önüne çıktığı için genelde ringe rahat geliyorlar. Ama bazen de ring etrafı boksörleri etkileyebiliyor. Kötü bir tezahürat, yani Usyk'e karşı olursa belki mod olarak düşebilir. Ama tabi dediğim gibi tecrübeli boksörlerde genelde kolay kolay böyle bir şey olmaz. İnşallah bu maçı hak eden kimse o kazanır ve ona bu maçı verirler. Kesinlikle herhangi bir örnek vereyim, lobi savaş olmaz. Lobiler devreye girmez. Hak eden kimse ona bu maç verilir ve herkesin de gönlü rahat olur. Çünkü Alexander Usyk'in de dünyada bir taraftar kitlesi var, hayranı var. Anthony Joshua'nın da yani burada şunu insanlar dememesi gerekiyor. Örnek vereyim, Alexander Usyk'in hakkı yenildi veya Anthony Joshua'nın hakkı yenildi dememeleri gerekiyor. Şunu demeleri gerekiyor. Gerçekten bu maçı Alexander Usyk hak etti ve aldı veya Anthony Joshua bu maçı hak etti ve aldı. Çok adaletli bir maç oldu. İyi bir maç oldu. Beklediğimize değdi. Her iki boksörü de insanların teşekkür etmesi gerekiyor. İnşallah kim daha çok çalıştıysa, kim daha çok emek verdiyse, kim bu maçı hak ediyorsa bu maçı o alır. Sizlerin de maçla ilgili yorumlarınız varsa bu maçla ilgili bana katılan arkadaşlar da olacaktır. Katılmayanlar da olacaktır. Tabi herkesin fikrine, düşüncesine açığım. Yorumlar kısmına da yorumunuzu maçla ilgili yapabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamanızı yapın. Tabi bu benim için de önemli. Belki benim de
eksik söylediğim bir şeyler vardır. Ben de onları tamamlarım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Unutmadan beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Zaman zaman tekrar kickboks ile ilgili videolar atacağım. Tabii kendi yorumumu katarak. Hoşça kalın arkadaşlar.